Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir katil rehber videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Plague rehber çekiyoruz arkadaşlar. Evet biliyorum, katil rehber anketi açmadım. Çünkü artık yavaş yavaş katil rehberlerinin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Oyundaki neredeyse bütün katillerin rehberini zaten bu zamana kadar sizler için yaptım. Hala yapmaya da devam edeceğim. Daha çekmek istediğim birkaç tane daha katil var. Fakat içlerinde gerçekten yapmak istemediklerim de var ve onları da yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü hem o bazı katilleri sevmiyorum. Sevmediğim için oyuna full odaklı bir şekilde oynamadığım katiller oluyor genelde. Ve bu nedenle de sizlere öğretecek çok fazla bilgim olmuyor o katillerde. Bomboş bir sadece sırf çekmek için çektiğim bir katil rehber videosu da olsun istemiyorum açıkçası. O nedenle bu konuda beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Bilgisine güvendiğim katillerin rehberini çekmek beni daha çok mutlu edecek. Kaliteli içerik çıkarmaya çalışıyorum çünkü. Ve bugün de yine benim imza katillerimden biri olan Plague rehberle karşınızdayım. Plague benim gerçekten oyunda en sevdiğim katillerden bir tanesi. Bunca zaman çok fazla oynadığım, çok fazla bilgi var elimde. O nedenle bunları sizle paylaşmak için de sabırsızlanıyorum. Lafı da çok fazla uzatmadan hemen ilk önce eklentilerimizle başlayalım arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce bu videomuzu özellikle destekleyen Core platformuna teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Her hafta yayınlarımızda zaten oynuyoruz ve gerçekten çok keyif alıyoruz. Peki nedir bu Core? Core içerisinde yüzlerce oyunu barındıran bir oyun platformudur. İçerisinde her türden oyun var, üstelik bir de ücretsiz. Öncelikle karakterinizi tasarlayarak başlıyorsunuz. Bu karakteriniz sizin bütün oyunlarda avatarınız olacak. Karakterinize istediğiniz kostümleri istediğiniz renklerde ayarladıktan sonra dilediğiniz bir bineği seçerek karakterinizi yaratmış oluyorsunuz. Core platformunun içerisinde hemen hemen bütün oyun türleri var. Aksiyon severler için deathmatch'lar, tek başına kendi krallıklarını yaratmak isteyenler için Tycoon türleri, chill takılıp tek derdi bölümleri geçmek olan oyuncular için çeşitli parkur oyunları, roleplay tutkunları için katil kim tarzı roleplay oyunları ve burada daha sayamadığım çeşitli oyunlar mevcut. Bununla kalmayıp oyun oynamak değil de oyun yapmak isteyen arkadaşlara da olanak sağlıyor. Ekranda da gördüğünüz gibi ister bomboş bir arazide sıfırdan platformu size vermiş olduğu ya da dışarıdan ekleyebileceğiniz materyalleri kullanarak oyununuzu yapabilirsiniz. İsterseniz de belli kalıplaşmış şemaları kullanarak oyununuzu bir adım önden yapmaya başlayabilirsiniz. Hepinize illaki "abi şöyle bir oyun yapsak aşırı sarar" dediği olmuştur. Core'un sizlere sağladığı bu kolaylıkla birlikte dilediğiniz oyunu sıfırdan yapabilirsiniz. Kısacası hem oyun çeşitliliğinin bol olduğu, arkadaşlarınızla ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz, aynı zamanda oyun yapabileceğiniz bir platformdur Core. Linkleri açıklama kısmında mevcut. Göz atmak isterseniz o link üzerinden giriş yaparak aynı zamanda beni de desteklemiş olursunuz. Videomuza sponsor oldukları için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. İlk eklentimiz kesinlikle bu yeşil addon arkadaşlar. Bu yeşil addon bizim kustumumuzun survivor'ları hasta etme oranını %40 arttırıyor. Bunun aynı şekilde sarısı da var. Bu da %30 arttırıyor. Bu ikisini birlikte taktığınız zaman neredeyse yarım barlık bir kusmukla survivor'ı full hasta edebiliyorsunuz. Ve bu da resmen full canlı bir survivor'ı anında yere düşürmenize sebep oluyor. Birazdan oyun içerisinde göreceksiniz zaten ne kadar güçlü olduğunu. Kesinlikle Plague'in en güçlü addonları bu ikisi ama yine de alternatifler sizlere sunacağım. Bunlardan bir tanesi yoz arınmanın süresini 20 saniye arttıran bu mor addon ve bunun aynı şekilde 10 saniye arttıran yeşil addonu. Yoz arınma da Plague'in kırmızı kustuğu kusmuk arkadaşlar. Yani survivor'lara direkt hasar verdiğiniz kusmuk. Bunların ikisini kullanarak arkadaşlar maç içerisinde kırmızı çeşmeler dediğiniz kırmızı suyun süresini 30 saniye daha arttırabiliyorsunuz. Bu da sizi gerçekten güçlü bir konuma sokuyor. Bu şekilde bir build de yapabilirsiniz. Ama ben tabii ki de ilk size önerdiğim addonlarla oynayacağım. Maça bunlarla gireceğim şu anda. Ve geçelim avantajlarımıza arkadaşlar. Avantajlarda gözü kapalı Plague'e almanız gereken perklerden bir tanesi ecel korkusu. Ecel korkusu Plague'in kesinlikle main perklerinden bir tanesi, mutlaka almanız gerekiyor. Survivor'lar oyun içerisinde heal'lanmak için sadece çeşmelere gidebiliyorlar. Bu da onların oyun içerisinde sürekli yaralı gezmelerine sebep olacak. Hatta bazı takımlarla karşılaşacaksınız. Çeşmeden su içip size kan vermemek için yaralı gezmeyi tercih edecekler. Böylesine takımlara karşı da ecel korkusu yine çok güçlü oluyor ve 4 yaralı survivor varsa oyundaki jeneratörün yapılma hızını %20 yavaşlatmanızı sağlıyor. Kesinlikle Plague'in main perkidir. Mutlaka almalısınız. İkinci alacağımız perk ise arkadaşlar Pentimento. Ben bu build'i zaten daha öncesinde sizlere çekmiştim. YouTube'da videosu var. Yine aynı build'i önereceğim. Bu Pentimento'lu build Plague'in şu anda meta build'lerinden bir tanesi, en güçlü olduğunu düşündüğüm build bu. O yüzden sizlere bunları öneriyorum. Peki neydi Pentimento? Oyun içerisinde kırılan totemlerinizi tekrar yaktığınızda şu an ekranda yazan etkileri teker teker kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Burada 2, 3 ya da 4. totemlerde kazandığınız avantajlar yerine 1. totemde kazandığımız avantaj bizim işimize en çok yarayacak olan avantaj. Nedir peki
Peki bu bir tane yeniden yaktığımız totem varsa kurbanların jeneratör tamir etme hızını %30 azaltıyor arkadaşlar. Bunu ecel korkusuyla birleştirdiğimiz zaman %50'lik bir jeneratör yavaşlatması elde ediyorsunuz. Ve bu da Survivor'ın 80 saniyede açtığı jeneratörü 120 saniyede açmasına sebep oluyor. Gerçekten çok güzel etki bırakıyorsunuz oyuna. O kadar oyunu yavaşlatıyorsunuz ki sizin oynayacak bol bol vaktiniz oluyor. Peki madem Pentiment olduk, Survivor'lara totem kırmaları için bir sebep vermemiz lazım. Bu sebebi neyle vereceğiz? Efsun oyuncakla vereceğiz arkadaşlar. Biz Survivor'ı ilk kez kanca astığımız zaman o asılan Survivor bir tane toteme bağlanacak. Survivor o totemi kırmadığı sürece biz oyun içerisinde duyamayacak arkadaşlar. İster kırar bize Pentimento yükü verir, isterse kırmazsa da bizim oyun içerisinde duyamamasını sağlayacağından dolayı o Survivor'ı çok rahat gafil avlayabileceğiz. Yani her türlü kırsa da win, kırmasa da win durumu oluşturuyor bizim için. Ve bununla birlikte bize en fazla Hex totemi, yani en fazla Survivor'lara totem kırma sebebi vereceğimiz perklerden biri olduğu için Efsun oyuncak bu build'in temel taşlarından birini oluşturuyor. Oyunda 4 tane Survivor var. 4 tane Survivor'ı her ilk atışımızda onlara bir adet totem hediye edeceğimiz için o totemleri kırarak bize 4 tane Pentimento yükü verecek arkadaşlar. Efsun oyuncak dışında bu şekilde 4 tane Survivor'lara totem kırdıracak herhangi bir perk olmadığı için her türlü güçlü bir combo oluşturuyor bize. Ve geçtik son perkimize, Efsun yıkım arkadaşlar. Efsun yıkım muhtemelen hiç koruyacak bir perki olmadığı için yanında oyunun başında direkt olarak kırılacak. Ama bizim için sorun değil. Efsun yıkımı bu build'de tamamen bizi early game'de hayatta tutması için alıyoruz. Ve zaten onu gidip kırdıktan sonra tekrardan Pentimento yükü alacağımız için biz yine o yavaşlatmayı elimize almış olacağız. Fakat Efsun yıkım yerine isterseniz yoz müdahale de alabilirsiniz. O da güzel iş yapar. Ama ben hem Pentimento yükü alabilmek için hem de early game'de oyunu hayatta tutabilmek için Efsun yıkımı daha mantıklı buluyorum. Map olarak herhangi bir şey atmıyorum. Bu addonlar gerçekten çok güçlü. O nedenle eldiven atacağım. Addonlarımın kaybolmasını istemiyorum. Ve maçımıza geçelim. Bakalım nasıl bir maç olacak. Let's go. Evet, maçımız başladı arkadaşlar. Macmillan geldi bu arada. Gayet iyi, gayet iyisi güzel. Kendi kendine Macmillan geldi bu arada. Ben atmadım dediğim gibi. Ve gayet güzel bir maç bizleri bekliyor. Şimdi Plague'de oyunun başında arkadaşlar her zaman ilk yapmanız gerekenler jeneratörleri tükürmek arkadaşlar. Bu jeneratörleri tükürerek corrupt'ınız olmasa bile bir corrupt elde etmiş olacaksınız. Şu an Steve'in üzerine direkt olarak gitmeyeceğim. Çünkü jeneratörlerin yapılmasını istemiyorum. Ve şu şekilde tükürdükten sonra sağ üstte dikkat ederek o mikroplu puanını aldığınızdan emin olun. Yani jeneratörün hastalanıp hastalanmadığını illa gözle görmenize gerek yok. Sağ üstteki puan geliyorsa tamamdır, vermişsiniz demektir o jeneratöre hasarı ve bu şekilde daha rahat kontrol edebilirsiniz. Şöyle Steve'in üzerine gideceğim. Şimdi bu jeneratörün yapılmadığını biliyorum. Nasıl? Çünkü kimse hasta değil arkadaşlar. Kimse hasta olmadığı için böyle jeneratörlerin artık şu anda yapılmadığını ve resmen sanki corruptlıymış gibi davranmaya devam edebileceğimi biliyorum. Bu arada buradan niye geçemedim bilmiyorum. Okey, Survivor bu sayede geldi. Ben jeneratörleri tükürerek devam ediyorum oyunuma. Ve bir Survivor'ı yakalarsam eğer açık alanda şu an aldığım addonlardan kaynaklı o Survivor'ı direkt olarak yere düşürebileceğim. Şöyle gördüğünüz gibi ama sol klik atamadım orada, yetişmedi menzilim. Tamamdır. Şimdi açık alanda hemen vuracağım. Gördüğünüz gibi neredeyse yarım kusmuk tutturdum Survivor'a ve direkt addonlardan kaynaklı hasarı yedi. Dead Art atacak mı diye bekliyorum. Dead Art'ını da kullandı ve son olarak artık hasarımı verebilirim. Bu kadar güzel oluyor. Yani full canlı bir Survivor açık alanda yakaladığınız zaman kesinlikle o hasarı Survivor'a verip hemen hızlı bir şekilde düşürebiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Ruin'im kırıldı. Bu kadar erken kırılmalara aşinayız. Sıkıntı yok. Şimdi gideceğiz. O totemi de yakacağız tekrardan. Tabi oraya kadar şu anda dümdüz yürümek yerine map'in bu sayedinde oynayan Survivor'ları da hasta etmeyi tercih edebiliriz. Ben şurada birinin yaptığını o jeneratörü görmüştüm. Plague'de bilmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de arkadaşlar, kesinlikle full canlı Survivor'a sol click atmıyorsunuz. Çünkü neden? Full canlı bir Survivor'a sol click attığınız zaman normal katillerde de olduğu gibi o Survivor hızlanıyor ve size olan mesafesini açmaya başlıyor. Ama Plague'de şöyle bir detay var. Eğer kusmuğunuzla Survivor'a hasar verirseniz, ilk hasarınızı kusmukla verirseniz o Survivor o boost'u alamıyor arkadaşlar ve sizle olan mesafesini açamıyor. Şöyle uzaktan bir kulede tüküreceğim. Tamamdır, onu hasta etmem şu anlık yeterli. Kulübede onunla oynamak istemiyorum çünkü kulübe gibi spotlarda M1 bir katil kaldığım için çok fazla etki o Survivor'ın üzerine kuramayacağım. O nedenle salıyorum ve tekrardan bu sayede gideceğim. Şimdi oradaki çeşmeme de gidebilirim aslında. O çeşmeyi de alabilirim ama Survivor'ların bu tarafta oynadığını bildiğim için, ürünlerin hızlı olduğunu bildiğim için bu Survivor'ın üzerine oynayacağım. Bu tarafta oynayacağım oyunumu. Bakalım burada jeneratörü yapan biri var mı? Aynen, burada bir Mag'i buldum ve kendi kendine yaralandı zaten diğer Survivor'la iletişime girdiği için. Ve burada pencereden atlayacak mı? Gayet güzel atladı. Ben de vurabileceğimi düşünmüştüm aslında ama vuramadım. Hiç sıkıntı yok. Şurada güzel bir oyunla onu artık mind game'leyerek
öldürebiliriz. Gayet güzel bir şekilde hasarımızı vurduk ve gördüğünüz gibi ben resmen Survivor'lara şu anda hepsine teker teker vurmuş oldum aslında. Hepsi yaralandı ve Tanatopya ecel korkusu yüklerim full yüke ulaşmış oldu. Şimdi totemi kırmış olan bir orada bir önceki astığım diğer erkek kadın karakteri sanırım. En alttaki onu asmıştım. Adını hatırlayamadım şu anda, karakterlerin tam isimlerini bilmiyorum. Diğer yeni çıkan Survivor'ların özellikle. Şurada aldım ve kırmızı suyla artık hızlı bir şekilde Survivor'ları düşürebilirim. Artık baskı kurmam gereken safhaya geldik. Ve gördüğünüz gibi kusarken her zaman mouse'unuzu sağ sol yaparak daha geniş alana kusumunuzu yaymaya çalışın arkadaşlar. Steve'i şimdi buraya atacağım. Artık gidip Pentimento yüklerimi yakmam lazım. Fener tutan Survivor'lara karşı kafamızı eğiyoruz. Hem oyundan kopmuyoruz hem de kör olmuyoruz. Bu şekilde oynadık. Şöyle tekrardan Claret'in üzerine doğru tüküreceğim. Okey, değmedi. Hiç sıkıntı yok. Hem şu anda Pentimento yükümü almaya doğru gidiyorum. Hem de Claret'i burada düşüreceğim arkadaşlar. Kırmızı suya aldığınızda dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de kafanıza ne olursa olsun arkadaşlar paleti yemiyorsunuz. Neden? Eğer palet kafanıza yerseniz kırmızı suyunuz iptal oluyor. Kırmızı suyunuz kapanıyor. Bunu aynı şekilde Plague'a karşı oynarken Survivor açısından da düşünebilirsiniz. Plague eğer palet sanatmaya başarırsanız kırmızı suyunu tamamen kaybediyor. Bunu bilerek oynamanız lazım. O yüzden paletlerden korkun. O paletlere respect atın. Gördüğünüz gibi bu Survivor'da şu anda bana paleti devirmek istediği için hasarını yemiş oldu. Ki zaten kırmızı suyum var dediğim gibi. Yukarıda gitti, kendi platingini kırdı. Şimdi benim gidip orada bir tane yakabileceğim plating var. Ama ikinci alacağım plating diyorum. Pentimento yüküm var. Ama ikinci alacağım Pentimento yüküne şu anda ihtiyacım yok. Çünkü ikinci Pentimento yükü Survivor'ların heal hızını yavaş... Ne kadar... Sende ping mi var ya? Sen ne kadar uzun bir adam tattın öyle. Okey. Anlatacağım şeye tekrardan devam edeyim. İkinci Pentimento yükü. Okey. Şu anda alma şartım yok. Ama yakacağım. Neden yakıyoruz arkadaşlar? İkinci Pentimento yükü Survivor'ların heal hızının %30 azalmasına sebep oluyor değil mi? Yani yaptığı şey bu. Ama Survivor'lar Plague oynadığım için herhangi bir heal hızını yavaşlatma gibi bir avantajı elimde tutmamın bir anlamı yok. Tamamen ikinci yükümüz birinci yükü daha fazla koruyabilmek için. Şu an gidip bir Pentimento yüküm kırıldığı zaman hala iki yükten bir yüke düşeceğim için. Bu arada sen ne yapıyorsun oğlum? Space'e buradan mı basmaya başladın? Ne yaptın? Bu arada bir saniye. Şöyle bir bakıyorum. Tamamdır. Adamın size'ı varmış. O yüzden dolaba girmiş. 2 yüküm var. 2 tane de şurada totemim var. Şu an 4 yükü ulaşabiliyorum. Belki 5 Pentimento yükü yapabiliriz ya. Bir totemi daha kırmaları lazım. Şu totemin sahibi kimse o totemini gidip kırarsa eğer 5 yükü ulaşabileceğim. Pentimento ile 5 yükü ulaşırsam da bu totemler tamamen kırılamaz hale gelecek. Bayağı güzel oluyor. Şöyle şunu bir yakayım. O totemin sahibisi kimse gidip kırdı. Bir saniye, bir Pentimento 5 yapabiliyorum sanırım. Bir deneyeceğim şu anda. Eğer yapabilirsem oyun boyunca hiçbir totemim kırılmayacağından dolayı bütün etkileri sınırsız devam ettirebileceğim. Şu anda istemeden bir Pentimento 5 yapıyoruz. Umarım önceki yaktığım Pentimento'lar kırılmaz. Hızlı bir şekilde buradan geçmek için hiç kapıyla uğraşmak istemiyorum. Şöyle atladım. Ah, kırdılar. Ah be, ah be. Ucundaydı be. Çok yakındı. Çok yakındı. Bunu da alsaydım hiçbir totem kırılamayacaktı. 5 Pentimento'ya ulaşmış olacaktım. Ah lan, 4'te kaldık. Ulan şanssızlık. Enti, sıkıntı yok. Buna da ihtiyacımız yok zaten, o kadar dediğim gibi. Şu Survivor'ın üzerine doğru gideceğim. Burada yine aynı şekilde ona karşı oynayacağız. Az önce de burada oynamıştık. Palet campleyecek mi? Hayır, camplemedi. Yine aynı şekilde pencereden atladı. Ve ben yine aynı fake'i atacağımı düşünüp bu sefer atlayabilir. O nedenle ben bu şekilde oynayacağım. Az önceki oyuna istinaden ve gayet güzel bir şekilde hasarımızı vurduk. Aynı şekilde oynamıyoruz. Sürekli aynı stabil oyunumuzu sergilemiyoruz arkadaşlar. Farklılıklar yaratarak bu şekilde Survivor'ları da alt edebiliriz. Ve oyundaki 5. hukumu da almış oldum. Gördüğünüz gibi şu anda oyundaki jeneratörleri Survivor'lar %50 daha yavaş yapıyor. Pentimento yüküm var. Ve üzerine ecel korkusu yükümde 4 stack arkadaşlar. Ve %50 daha yavaş jeneratör yapıyorlar. Bu sayede de onları çok daha uzun bir oyun sürdürmeme imkan sağlıyor. Yani yapmaları gereken 5 tane. Biri de quit attı aynen bu şekilde. Çünkü artık bu drama dayanamadı resmen. Çünkü jeneratörler ilerlemiyor ya, ilerlemiyor. Normalde yapmaları gereken sürenin %50 daha fazlasını yaptığı için yani bir jeneratör 120 saniyede yapıyor. 120'den hesaplasak Survivor'lar 5 jeneratör yapması lazım. Biz 8-9 tane, böyle 8,5 tane falan jeneratör yapmaları gerekiyor oyunu kazanmak için. Öyle bir rakama tekabül ediyor. Bu da bizim oyun içerisinde çok daha rahat oynamamızda, çok daha vaktimizin olmasına, bu da çok daha fazla hook alabilmemize olanak sağlıyor. Ve bu şekilde Plague'le çok rahat oyunumuzu kazanıyoruz. Hala gördüğünüz gibi gidip totem kırmaya çalışıyorlar. O totemlerle uğraştıkları vakitler onlara ekstra zaten süre kaybettiriyor. Bir de üzerine jeneratör yapmaları lazım. Tamamen oyunu kilitliyorsunuz arkadaşlar. Çok
çok güzel oluyor. Şöyle bu jeneratörü de vuralım, bir de yaptıkları kadarını bir de geriletelim arkadaşlar. Gayet güzel baskı kurmaya devam edelim. Bütün pentiment yüklerini kırdıktan sonra şu anda artık o survivor'lar bu yavaşlatmadan bir nebze daha kurtulacaklar. Bir survivor düştü oyundan, o nedenle %45'lik bir yavaşlatma uyguluyoruz şu anda. Ama bu da gayet yeterli bir sayı zaten. Şu yukarıda bir survivor mu var? Ağlama sesi geliyor çünkü. Şu kapıyı hemen kıralım. Flag'de bilmenizi istediğim şeylerden bir tanesi de evet, bu şekilde aşağıya atlamamanız. Bu şekilde aşağıya atlamamanız. Flag'de bilmenizi istediğim şeylerden bir tanesi de oyundaki hemen bütün objektifleri arkadaşlar kusabiliyorsunuz. Kusabildiğiniz için de çok rahat bir şekilde survivor'lara hastalığınızı bulaştırabiliyorsunuz. Oyunun başına dikkat edin. Tekrardan isterseniz başa sarın, bakın. Sadece 2 tane Survivor'a ben kustum. Diğer geri kalan her yere sadece objektiflere kustum. O objektiflerden olsun, altın Survivor almaya giden Survivor olsun, herkes birbirine yavaş yavaş o hastalığı yaydı. Aynı gerçek hayattaki gibi aslında. Takımdan biri, sınıfınızdan biri hasta oluyor ya da bulunduğunuz ortamdan biri hasta oluyor ve o hastalık sırayla bütün Survivor'lara, bütün yanınızdakilere, bütün arkadaşlarınıza bulaşmaya başlıyor. Aynı şeyi oyun içerisinde canlandırabilirsiniz. Etrafa bıraktığınız o azıcık kusmuklar dolaşa bütün Survivor'lara yavaş yavaş yayılıyor. O yüzden gidip bütün Survivor'ları teker teker kusma gibi bir eylemde de bulunmak zorunda kalmıyorsunuz. Zaten ecel korkusuyla girdiğiniz için de oyuna direkt olarak yavaşlatma uygulayıp daha sonrasında oyunu size bir tane bedava verdiği kırmızı suyu alarak direkt baskınızı kurup oyunu tamamen rahat bir şekilde kazanıyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Mesela bu karşımıza gelen Survivor'lar heal'lanmayan Survivor'lar. Bu tarz oynuyorlar Survivor'lar, hiç heal'lanmıyorlar, herhangi çeşmeye gitmiyorlar. Yaralı kalmaya kendilerini meyilliyorlar ve bana kırmızı kusmuk vermeyerek oyunu o şekilde devam ettiriyorlar. Ya da tam tersi bütün suları içerek oynayan Survivor'lar var. Şimdi çeşme gördüğünüz gibi burada yandı. Ben bu Survivor'ın iyileştiği yerin burada olduğunu, yani Survivor'ın da burada olduğunu biliyorum. Ama ben o çeşmeyi içmeyeceğim arkadaşlar. Neden? Eğer olur da hatch'i kapatabilirsem kapı kollarında kırmızı kusmuk yerine bana yeşil kusmuk lazım. Kapı kollarına da kusarak o Survivor'ın hangi kapıya dokunduğunu rahat bir şekilde algılayabiliyorum. Eğer tabii ki de hatch'i bulabilirsem. Şu an oyun hatch'e doğru giderse bu şekilde kaldığınız durumlarda Survivor'ı kovalamayın. Onun gittiği yön sizin sorunuz olacak. Bu arada ben hatch'i gördüm ama o da gördü sanırım. Evet, o da gördü ama salak yanlış yere gidiyor. Hatch'e buradan çıkılıyor. Hook nereye bakarsa arkadaşlar, bu hook, dağın tepesindeki hook nereye bakarsa her zaman dağın çıkışı oradadır. Bu asla şaşmaz. Özellikle Macmillan Outhaven gibi maplerde şaşmaz. Fakat bir tek Yamaoka'da bu durum yanlış oluyor. Bakın şimdi hazır bu Survivor burada duruyorken göstereyim. Yarım bar dolduracağım ve Survivor'ı hasta etmemi yetecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlı hasta oluyor. Aldığımız add-onlardan kaynaklı bunlar. Bu şekilde çok rahat, çok hızlı bir şekilde hasta edip Survivor'a direkt olarak soğuk cleanse atarak hızlı bir şekilde full canlı bir Survivor'ı düşürebiliyorsunuz. Şöyle de hukumu atıyorum ve maçımızı tamamlıyorum. Adamın tamamen oyun bilgisinin eksikliğinden arka taraftan çıkılacağını zannetti. Buraya koştu. Biz ama hukun baktığı taraftan daha çıkıldığını bildiğimiz için rahat bir şekilde hatch'i almış olduk. O da biliyor olsaydı hatch'ten o kendisi kaçacaktı ama bilmediği için de gafil avlandı. Kapı kollarındaki muhabbeti de zaten anlattım. Maç oraya gitseydi de gösterecektim zaten. Kapıları teker teker kusuyorsunuz. Diğer kapıya gidiyorsunuz. Eğer sonra hastalanırsa demek ki sizin bakmadığınız kapıdadır. Hemen oraya rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. O nedenle oyun sonunda kırmızı kusmuk alma avantajınız varsa bile almayın. Yeşil kusmuk daha çok işinize yarıyor her zaman. Öylesine güçlü bir katil, oynayın mutlaka. Deneyin, bu dediğim taktikleri unutmayın. Ayrıca söylemediğim maç içerisinde bir şey daha var. O da Plague'in bu boon metasında boon'u da engellemesi arkadaşlar. Çünkü istediği kadar boon yaksın. Çeşmeye gidip heal'lanmadığı sürece herhangi bir boon'un hiçbir işlevi yok. Gidip kendi kendini heal'layamayacaklar. O nedenle Plague'in böylesine de bir gücü var aslında. Zaten güçlü katillerden bir tanesi fakat değeri çok bilinmiyor ya da yanlış oynanıyor genelde. Ama artık bu videoyu izledikten sonra mutlu hepinizin rahat rahat oynayacağını biliyorum en azından. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Plague dediğim gibi benim en sevdiğim imza katillerinden zaten bir tanesi. Kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda mutlaka sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Check this.